Bazı kışlar sadece kar getirmez. Beraberinde kaçamayacağınız bir kaderi de sürükler. Hatırlayın. 3 yıl önce bir devrin sonunu getirmiş, Baldur'u öldürmüş ve İskandinav diyarına büyük kışı yani Fimbulwinter'ı davet etmişti. Şimdi o buz gibi rüzgarlar kapımızda ve her nefesimizde kıyametin yani Ragnarok'un kokusu var. Kratos için bu 3 yıl sadece hayatta kalma mücadelesi değildi, aynı zamanda bir babanın korkularıyla büyümesiydi. Atreus artık o küçük çocuk değil, o artık kendi sesini arayan, kehanetlerin peşinde koşan ve her şeyden önemlisi Loki olmayı keşfeden bir gençti. Ama bu kulübünün içindeki sessizlik dışarıdaki fırtınadan çok daha tehlikeliydi. Ve beklenen an. Sessizlik bir kapı çalmasıyla bozulur. Ancak bu seferki misafir ne bir dost ne de sıradan bir yabancıydı. Bir yanda elinde Mjolnir ile gök gürültüsünü getiren Thor, diğer yanda ise gümüş diliyle krallıkları yıkan her şeyin babası Odin. Teklifleri basit ama bir o kadar da zehirli. Barış. Tanrılarla yapılan anlaşmaların bedeli her zaman kanla ödenir. Kratos bu bedeli hayatı boyunca binlerce kez ödedi. Peki ya şimdi? Oğlunu korumak için kaderine boyun mu eğecek yoksa kehanetleri ateşe verip kendi yolunu mu çizecekti? Kemerlerinizi bağlayın. Çünkü İskandinav mitolojisinin bu en görkemli, en acı verici ve en destansı finaline yani God of War Ragnarok'a giriş yapıyoruz. Odin'in barış teklifi aslında bir teslimiyet çağrısıydı. Ama Atreus'un başka bir planı vardı. Genç Loki babasından gizli yürüttüğü araştırmalarda çok önemli bir ipucu bulmuştu. İskandinavya'nın gerçek savaş tanrısı Tyr ölmemişti. Odin tarafından bir yere hapsedilmişti. Atreus'a göre Tyr'i bulmak yaklaşan Ragnarok'u durdurmanın ya da en azından anlamanın tek yoluydu. Rotamız Svartalfheim. Cücelerin yurdu olan bu diyar Odin'in baskısı altında inleyen bir sanayi bölgesine dönüşmüştü. Kratos ve Atreus her köşesi tuzaklarla ve madenlerle dolu bu topraklarda ilerlerken aslında bir hayaletin peşindeydiler. Kratos hala şüpheliydi. Bir savaş tanrısı kurtarılmayı bekliyorsa o gerçekten bir savaş tanrısı mıdır? Madenlerin en derin, en karanlık hücresinde beklediğimiz o görkemli savaşçıyı bulamadık. Karşımıza çıkan adam yorgun, kırılmış ve bir daha asla eline silah almamaya yemin etmiş, köşesine sinmiş bir gölgeydi adeta. Tyr, yıllarca süren işkence ve hapis hayatından sonra savaşmaktan değil, sadece kaçmaktan bahsediyordu. Bu Atreus için ilk büyük hayal kırıklığıydı. Efsanelerde anlatılan o kahraman yoktu. Ancak Kratos bu adamın gözlerinde kendi geçmişini gördü. Savaştan ve kandan bıkmış bir ruh. Tyr'i oradan çıkardılar ama beraberinde bir kurtarıcı değil, sadece korunmaya muhtaç bir mülteci götürdüklerinin henüz farkında değillerdi. Odin'in oyunları ise daha yeni başlıyordu. Kratos'un korumacı kanatları altından ilk kez çıkan Atreus için bu yolculuk bir rüya gibi başladı. Jotunheim'ın kalbinde kimsenin bilmediği o saklı cennette, Demir Orman'da. Atreus burada sadece bir devle değil, kendi kaderinin aynasıyla karşılaşacaktı. Angrboda Atreus'a sadece bir rehber değil, aynı zamanda ağır bir yükün ortağı oldu. Devlerin neden ortadan kaybolduğunu, ruhların kürelere nasıl hapsedildiğini ve en önemlisi duvarlarda saklı kalan o korkunç sonu gösterdi. Atreus babasının kucağında öleceğine dair o meşhur resmi burada kendi elleriyle inceledi. Kaderden kaçmak için yapılan her hamle sanki ona daha çok yaklaştırıyordu. Demir Orman'da geçen zaman Atreus için masumiyetin sonuydu. Artık sadece bir çocuk değil, bir devin mirasçısı ve Odin'in durdurulma hırsının hedefindeki Loki'ydi. Angrboda ile paylaştığı sırlar kalbine bir kor gibi düştü. Kendi babasını kurtarmak için gerekirse babasına yalan söylemeyi, hatta ondan uzaklaşmayı burada öğrendi. Geri döndüğünde Atreus artık eski Atreus değildi. Yanında getirdiği sadece yeni bilgiler değil, babasının hayatını kurtaracağına inandığı ama aralarında uçurumlar açacak olan o büyük sırdı. Kratos oğlunun gözlerindeki o değişimi fark etmişti. Ama her baba gibi oğlunun büyümesini izlemekten daha korkutucu bir şey varsa o da oğlunu kaybetmekti. Atreus'un Odin'in yanına gidişi Kratos'un dünyasını başına yıkmıştı. Çaresiz kalan bir baba en korktuğu kapıyı çalmak zorunda kaldı. Kaderin kendisi. Kratos kaderi yazan o 3 kadını Nornları bulmak için Midgard'ın hayaletli dağlarına geri döndü. Amacı basitti. Yazılanı okumak
ve gerekirse o yazıyı silmek. Ancak Nornlar Kratos'un beklediği o tanrısal kehanetleri sunmadılar. Aksine onunla alay ettiler. Onlara göre kader diye bir şey yoktu. Sadece insanların yapmaktan vazgeçemedikleri seçimler vardı. Kratos'a şunu fısıldıyordu: "Sen öleceksin Kratos. Çünkü sen bir katilsin ve katiller her zaman aynı sonu paylaşır." Bu Kratos için bir yıkım değil, bir uyanış oldu. Eğer kader sadece seçimlerden ibaretse o zaman seçimlerini değiştirebilirdi. Bu uyanışın bir sembolü gerekiyordu. Kratos, Brok ile birlikte hayatının en özel silahını hazırladı: Draupnir mızrağı. Bu sadece bir mızrak değil, Kratos'un bir zamanlar sahip olduğu Spartalı kimliğine, disiplinine ve onuruna geri dönüşüydü. Kendi kanıyla mühürlediği bu silah tanrıları bile şaşırtacak kadar sonsuz ve durdurulmazdı. Kratos o mağaradan çıktığında artık kehanetlerden korkan bir baba değildi. O, kaderin kendisini bile şaşırtmaya hazır, evladını korumak için gerekirse tüm dünyayı karşısına alacak bir savaş tanrısıydı. Ama bu sefer öfkeyle değil, bilgelikle dövüşecekti. Hazırlıklar tamamdı. Peki ya yaklaşan o büyük kehanete kim hazırlıklıydı? Her şey sonunda yoluna giriyor gibiydi. Atreus sağ salim dönmüş, mızrak dövülmüş ve Tyr Asgard'a yapılacak büyük saldırı için bir yol bulmuştu. Ancak bu fazla iyi olan tablonun arkasında kimsenin hayal bile edemeyeceği bir iblis gizleniyordu. Biz Tyr'in bir kurtarıcı olduğunu sanırken aslında haftalardır masamızda bir yılan besliyorduk. Odin. Her şeyin babası, manipülasyonun tanrısı. Başından beri Tyr kılığındaydı. Gözümüzün içine baka baka bize yalan söylemiş ve tüm planlarımızı öğrenmişti. Ama bu ihanetin en ağır bedelini gruptaki en dürüst kalp ödedi: Brok. Her zamanki huysuzluğuyla o sahteliği fark eden tek kişiydi. Ve bu dürüstlüğünün bedelini Odin'in hançeriyle, canıyla ödedi. O an sadece bir karakter ölmedi. Sindri'nin neşesi, cömertliği ve masumiyeti de o odada yok oldu. Sindri, abisinin ruhunun eksik olduğunu bildiği için onun bir daha asla geri gelmeyeceğini herkesten iyi biliyordu. O andan sonra Sindri için ne kehanetler önemliydi ne de dünya barışı. Artık sadece saf, karanlık bir intikam vardı. Odin sadece bir müttefikimizi öldürmedi, aramızdaki bağı da kopardı. Sindri'nin o hıçkırıklara boğulan veda konuşması Ragnarok Savaşı'nın artık kaçınılmaz olduğunu ve bu savaşın sadece toprak için değil, kaybedilen ruhlar için verileceğini herkese kanıtladı. Artık saklanacak yer kalmadı. Kıyamet başlıyor. Ve işte o an. Kehanetlerin binlerce yıldır fısıldadığı tanrıların korkulu rüyası Ragnarok başladı. Ama bu sefer Kratos Olimpos'u yıkmaya gelen o gözü dönmüş intikamcı değil, diyarları birleştiren, özgürlük için savaşan bir lider olarak meydandaydı. Gjallarhorn'un sesi sadece savaşın habercisi değil, Odin'in tiranlığının sonuydu. Savaş alanı tam bir cehennemdi. Bir yanda devasa Surtur, diğer yanda Odin'in sadık orduları. Ancak bu kargaşanın kalbinde bizi bekleyen yarım kalmış bir hesap vardı. Gök gürültüsü tekrar duyuldu. Thor elinde Mjolnir ile Kratos'un karşısına son kez dikildi. Bu dövüş sadece iki güçlü varlığın kavgası değil, iki babanın, İki farklı yolun çarpışmasıydı. Kratos Thor'u öldürebilirdi. Eski Kratos olsa bunu saniyeler içinde düşünmeden yapardı. Ama o döngüyü kırmayı seçti. Thor'un gözlerine bakıp çocuklarımız için daha iyi olmalıyız dediğinde aslında kehaneti o an elleriyle parçaladı. Ancak Odin için evlat sevgisi sadece bir araçtı. Kendi oğlunu, Thor'u sırf sözünü dinlemediği için herkesin gözü önünde katletmesi Odin'in ne kadar alçaldığının en büyük kanıtıydı. Maskeler düştü. Yalanlar bitti. Artık karşımızda her şeyin babası değil, köşeye sıkışmış korkak bir ihtiyar vardı. Kratos, Atreus ve Freya geçmişin tüm acılarını yanlarına alarak Odin'e karşı tek bir vücut gibi saldırdılar. Asgard yanarken tanrıların krallığı kendi kibiriyle birlikte çökmeye mahkumdu. Odin'in peşinde olduğu şey güç değil, cevabı olmayan bir soruydu. Atreus o maskeyi takıp
tüm sırları öğrenebilir, bir tanrıdan daha fazlası olabilirdi. Ama babasının gözlerine baktığında aradığı cevabın o maskede değil, yanında duran adamda olduğunu anladı. Maskeyi parçaladı. Odin'in ruhunu bir küreye hapsetti. Ama asıl son darbe Kratos'tan ya da Freya'dan gelmedi. Sindri abisinin intikamını aldı ama içindeki o boşluk dolmadı. Bu sahnede gördüğümüz şey adaletin zaferi değil, kaybın ne kadar onarılmaz olduğuydu. Asgard yok olurken kahramanlarımız Angraboda'nın yardımıyla Jotunheim'ın huzurlu yamaçlarına sığındılar. Artık her şey bittiğinde bir babanın en zor sınavı başladı: vedalaşmak. Atreus kendi halkını, hayatta kalan devleri bulmak için kendi yoluna gitmek zorundaydı. Kratos yıllardır "oy" dediği o çocuğu artık bir adam olarak kabul etti. Sen hazırsın dediğinde aslında sadece Atreus'u değil, kendi korkularını da serbest bıraktı. Atreus yani Loki gidecekti ama Kratos'un kalbinde Atreus her zaman kalacaktı. Atreus gittikten sonra Kratos, Frey'in ona bıraktığı son hediyeyi gördü. Duvarın arkasındaki o gizli resim. Kratos hayatı boyunca nefret edilen, korkulan bir savaş tanrısı olmuştu. Ama kehanet artık başka bir şey fısıldıyordu. O, halkına umut veren, yaraları saran bir umut tanrısı olacaktı. Hayatı boyunca ilk kez Kratos'un gözlerinde yaş, yüzünde ise huzurlu bir gülümseme belirdi. God of War Ragnarok bize bir tanrının bile değişebileceğini, kaderin sadece bir kağıt parçasından ibaret olduğunu gösterdi. Kratos, Yunanistan'ın en kanlı küllerinden doğup İskandinavya'nın buzlu topraklarında bir kurtarıcıya dönüşmüştü. Bu sadece bir oyunun sonu değil, bir efsanenin huzura kavuşmasıydı. Peki sizin için bu yolculuğun en unutulmaz anı neydi? Kratos'un o son gülümsemesi mi, yoksa Sindri'nin o sessiz acısı mı? Yorumlarda buluşalım. Benimle birlikte bu destanı paylaştığınız ve izlediğiniz için teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz abone ol butonuna basarak bu serüvenin bir parçası olmaya devam edebilirsiniz. Ben Lokmacı. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.